Roma'nın zalim ve sapık imparatoru Caligula. İmparator Caligula kimdir? Ölen en genç imparatorlar arasında gelen Roma İmparatoru da diyebiliriz. Milattan sonra 37 ve 41 senesinde imparatorluk görevi yapmış olan Caligula'nın tam ismi ise Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus olmaktadır. Julio Claudian hanedanına mensup olan Caligula, Roma İmparatorluğu'nun 3. imparatoru unvanına da sahip olmaktadır. Harcamalar konusunda oldukça savurgan olan Caligula, aynı zamanda tuhaf ve ahlaksız bir imparator olarak da tanınmaktadır. Öte yandan despot bir imparator olan Caligula, acımasız ve gaddar yönüyle de tanınmaktadır. Kısacası birçok kötülüğün ve farklı olmanın izlerini taşıyan imparator, diğer ataları gibi pek de ülkesini iyimserliğe götüren biri olmamıştır. Caligula'nın imparatorluk yılları. Justinus'un yerine geçen Tiberius, 16 Mart 37 yılında hayatını kaybetmiş, yeğenleri Caligula ve Tiberius Gemellus'a müşterek olarak varis gösterip tüm mülkünü ve imparatorluk yönetimini kendisine devretmiştir. Birçok kaynakta Praetorian Muhafız Birliği Başkanı olan Naevius Suetorius Marco Tiberius'u zindan muhafızlarına yastık ile boğdurtmuştur. Bunun nedeni ise Caligula'nın tahta çıkışını hızlandırmak için yapmıştır. Roma halkı Caligula'yı daha çok sevdiğinden ötürü kalkışılan bu ölüm aslında Roma İmparatorluğu'nun iç döngüsel olarak en kanlı dönemini de başlatmıştır. Marco tarafından desteklenmeye devam edilen Caligula, bir diğer yeğen olan Tiberius Gemellus'un deli olmasını ve bu nedenle hükümsüz olacağını dile getirerek varislikten men ettiğini de bilinmektedir. Senato tarafından onaylanan bu durum karşılığında 28 Mart'ta Caligula resmi olarak imparator ilan edilmiştir. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar bütün dünya tarafından takdir edilen ilk imparator unvanını da kazanmıştır. Bir diğer söylentiler arasında Caligula tahta çıktığında ilk 3 aylık periyot içerisinde 160 binden fazla hayvan kurban etmiştir. Ayrıca birçok kaynakta Caligula yönetiminde olan Roma İmparatorluğu ilk 7 ay boyunca refah ve mutluluk içinde devam etmiştir. Sapkınlıkları 1. Ergenliğe 3 kız kardeşiyle ensest ilişki yaşadı. Astrologların söylediği at üstünde Baia körfezinin geçmeyenin imparator olma şansı yoktur sözü üzerine imparator olmasının duyurulmasının ardından Puteoli ve Baia arasına sandallardan oluşan 3 mil uzunluğunda bir köprü yaptı ve Büyük İskender'in göğüslüğünü giyerek at üstünde körfezi geçti. Kendini Roma tanrısı Neptünü ile kıyaslayarak imparatorluğunu ilan etti. Kelleşme kompleksi olan Caligula, ilk olarak yüksek bir yerden aşağıya doğru kendisine bakılmasını suç ilan etti. Kimi zaman ise tüm topluma saçlarını kısaltmalarını veya tıraş etmelerini emretti. Tiberius'tan kalan hazineyi lüks harcamaları ile birkaç ayda tüketti, hatta pek sevgili hattı için bir saray yaptırdı. Tabi bunun yanında oldukça lüks grup partilerine de pek çok para harcadığı söyleniyor. Tanrı kompleksi tartışılmaz olan Caligula, pek çok festivale genellikle Büyük İskender, bazen Herkül, bazen Apollo, hatta bazen Tanrıça Venüs gibi giyinerek katıldı. İmparatorluk muhafızlarından Macro'nun karısı ile ilişki yaşarken Macro'yu kadın satıcılığıyla suçlamış ve intihar etmesini emretmiş. Arenada yapılan aslan dövüşlerinde aslanlarla dövüşecek yeterli mahkum kalmadığında seyirciler arasından rastgele seçtiği kişileri arenada aslanların önüne sürdü.
Vergilendirme konusunda da oldukça yaratıcı olan Caligula, genellikle vergi toplama işini zengin insanları öldürtüp tüm paralarını alarak yapıyordu. Bir keresinde zengin olduğunu düşündüğü bir adamı öldürttü ve sonrasında adamın da pek varlıklı olmadığını anlayınca duruma oldukça basit bir yorum getirmiş. "Ah tatlım, o adam boşuna öldü." Para getirir düşüncesiyle sarayında topladığı Roma hanımefendileri, onların kızları ve öksüz gençlerden oluşan bir genel ev açtı. Ensest duyguları yoğun olan Caligula, en sevdiği kız kardeşi olan Drusilla'yı hamile bıraktı. Sonrasında ise doğmamış çocuğunun yarı tanrı olabileceği düşüncesiyle Drusilla'yı parçalayarak cenin almasını sağladı. Drusilla'nın ölümü üzerine ise onu tanrı olarak ilan etti. İmparator Caligula, Ekim 37 tarihinde ciddi bir hastalığa yakalanarak yataklara düştü. Tarihçi Pilo'ya göre Caligula sık sık banyo yapması, içki içmesi ve cinsel ilişkiye girmesi nedeniyle virüs kapmıştı. Yeni imparatoru çok seven halk, Caligula'nın bu hastalığında onunla beraber ıstıraplanmıştı. Bu hastalıktan fiziken sapasağlam bir şekilde çıkan Caligula'nın içinden adeta bir canavar çıkmış, cömert imparator hastalık sırasında ölmüştü. Ancak bazı modern zaman tarihçilerine Caligula aşırı davranışlarını hastalıktan hemen sonra değil, 39 yılında başlamıştı. Her ne olduysa Caligula senato ile ciddi çekişmeler yaşamaya başladı. Bazı konsülleri senatoya danışmadan görevden alan imparator, kendisine muhalefet eden senatörleri resmi kıyafetleriyle arabasının yanında koşmaya zorlamıştı. Senatörlere ve senatoya edilen hakaretler Roma halkı içerisinde her zaman tepki toplamıştır. Hayatının bundan sonraki süreciyle ilgili elimizde kısıtlı kaynaklar bulunuyor. Bu dönemi en yakından gören tarihçi Suetonius'e göre Caligula'nın alışılmışın dışında bir eğlence yaşamı vardı. Her üç kız kardeşiyle ensest ilişkiler, erkek ve kız arkadaşlarıyla gece partileri, senatörlerin eşlerini açık arttırmaya çıkarması, gece güneşin doğmasını emrederek saray koridorunda dolaşması bazı tuhaf huylarındandı. Caligula'nın hastalığından sonra zihinsel problemler yaşadığına kesin örnek olarak atı Incitatus'a yaptığı muameleyi örnek verebiliriz. Caligula çok sevdiği adı Incitatus'u rahip ilan etmiş, onun villasında yaptığı büyük ziyafetlere davet etmişti. Hatta senatoya atının konsül seçilmesi için teklif vermiş, ancak ona yakın bazı senatörlerin ısrarıyla bundan vazgeçmişti. Ancak bazı söylentilere göre Caligula sevgili atını tüm tanrıların birleşimi olarak ilan etmiş ve ona bir tapınma sağlamıştır. Anthony Barrett gibi bazı revizyonist tarihçiler Caligula'nın bu muamelelerini delilikten ziyade senato ile alay etmek için yaptığını söylemiş olsa da atın tanrı ilan edilmesinin senatoyu aşan bir davranış olduğu da iyi görülmelidir. Caligula'nın imparator olarak saltanatı kısa sürmüş olsa da Roma İmparatorluğu'nun üzerinde büyük etkisi olduğu açıktır. Aile üyelerinin onu daha sonradan evlat edinen adamın ellerinde korkunç ölümleri yüzünden mi, zehirlenerek mi, yoksa teşhisi konulmamış bir sağlık durumu veya akıl hastalığından dolayı mı delirmiş olduğunu asla bilemeyebiliriz. Ancak Caligula tuhaf çılgınlığıyla tüm zamanların en kötü şöhretli Roma imparatorlarından birisi olarak kalmaya devam etmektedir.